Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle herkesin çok sevdiği tariflerden olan ıslak kek yapıyoruz. Özel çikolata sosuyla. Haydi şimdi bu lezzetin yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. Tarifimiz için ilk önce bir çırpma kabımıza 3 adet yumurtamızı koyuyoruz. 1 su bardağı şekerimiz var. Şekerimizi de kabımıza ilave ederek mikserimiz ile yumurtalarımız açık sarı renge dönecek kadar 3-4 dakika yumurtalarımız ile şekerimizi çırpıyoruz. Tarifimizde yumurta kokusu olsun istemiyorsanız ve kekiniz iyi kabarsın istiyorsanız yumurta ve şekeri iyi çırpmak önemli. Şimdi 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. 1 su bardağı sütüm var. Sütümü tarifime ilave ediyorum. 1 paket vanilyamı da ilave ederek tekrar sıvı karışımlarım ile yumurta ve şeker karışımımı çırpıyorum mikserim yardımıyla. Ben kek karışımımı çırparken siz de YouTube kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş oluruz. Şimdi kekimin katı malzemelerini katıyorum. 1,5 su bardağı un kullanacağım. Unumu da tarifime eleyerek ilave ediyorum. Keklerde unun elenerek tarife ilave edilmesi önemli. Çünkü kekimizin daha iyi kabarmasını sağlayacaktır. Şimdi yarım su bardağı daha unumu ilave ettim, eledim. 4 yemek kaşığı dolusu kakaom var. Kakaomu da tarifime eleyerek ilave ediyorum ki pürüzsüz bir kek elde etmek istiyorum. Şimdi bir paket kabartma tozum var. Kabartma tozumu da tarifime ilave ettim. Bir spatulam yardımıyla önce sıvı malzemelerimle katı malzemelerimi karıştırıyorum. Çünkü mikserimi kekimin içerisinde çalıştırdığımda unumun ve kakaomun etrafa sıçramasını istemiyorum. Bir püf noktası: her zaman tariflerinizde mikserinizi harcın içerisine soktuktan sonra çalıştırınız ki etrafa sıçrama olmasın. Gördüğünüz üzere bizim kekimizde de hiç etrafa sıçrama olmadı. Bu aşamada kekimizi çok uzun çırpmıyoruz. Hatta burada bir el çırpıcısı da kullanabiliriz. Artık kek harcımız hazır. Kekimizi pişireceğimiz kabımıza ayçiçek yağı gezdiriyoruz ve gezdirdiğimiz ayçiçek yağımızı bir yumurta fırçası ile kek kalıbımızın her tarafına yayıyoruz. Kenarlara da sürmeye dikkat ediyoruz. Kekimizin kalıptan kolay ayrılması için iyice yağlamak önemli. Kalıbımı yağladıktan sonra hazır olan kek harcımı kek kalıbımın içerisine boşaltıyorum. Ben gördüğünüz üzere dikdörtgen bir kalıp kullandım. Kare bir kalıp da kullanabilirsiniz. Ve artık kekimiz fırına gitmek için hazır. 180 derece fansız fırında 35 dakika kekimizi pişiriyoruz. Kekimiz pişerken biz de sosunu hazırlayalım. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim tencereme. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı şeker. 3 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. 1 çay kaşığı ucuyla da tuzumu ilave ederek sos malzemelerimi ocağımın üzerine almadan önce bir çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Bir tarife tuz ilave etmemdeki amacım kakao tadını veya çikolata tadını birazcık daha öne çıkartmak isterseniz çikolata ve kakaolu tariflerde tuz kullanmanızı tavsiye ederim. Kekimiz fırından çıktı. Gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi kekimiz ılırken biz de üzerine dökeceğimiz üst sosumuzu ocağımızın küçük gözünde orta ateşte yavaş yavaş karıştırarak 3-4 dakika kaynama ısısına gelene kadar pişiriyoruz. Ve artık kekimizi dilimliyoruz dilediğimiz şekilde. Ben kare kare parçalara ayıracağım. Bunun için kekimi ilk önce dikey olarak kesiyorum bir bıçağım ile.
Şimdi şöyle yan kameradan da göstereyim. Yatay olarak da dilimleyerek kare dilimler elde ediyorum. Kekimizin sosunu iyice çekmesi için önceden dilimleme işlemi yapmak işimizi kolaylaştıracaktır. Ve evet, şimdi kekimiz artık üzerine sosunu dökmek için ılındı. Sosumuzu da ılıttık ve hazırladığımız çikolata sosumuzu kekimizin her yerine gelecek şekilde üzerine yavaş yavaş döküyoruz. Döktüğümüz sos çok sıcak olursa hamurumuzu hamurlaştırabilir. O yüzden ılık dökmeye sosumuzu özen gösteriyoruz ve kekimizi oda sıcaklığında 2 saat kadar sosunu emmesi için dinlendiriyoruz. Artık kekimiz 2 saat dinlendi. Şimdi ben üzerini ceviz ile süsleyeceğim. Siz de dilediğiniz her malzemeyle, meyvelerle, çilek ile süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi de tarifimize çok yakışır. Ve evet, artık kekimiz gördüğünüz üzere servise hazır. Şimdi hep birlikte bir adet dilim çıkaralım kekimizden. Şöyle bir spatula ile bir dilim kekimizi alıyoruz.